What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were gonna invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey asking them what the most important life goals were, and over 80% of the major what to get rich, and another 50% of those same young adult said that another major life goal is to become famous. And we're constantly told to lean into work to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire life, of the choices that people make and how those choices make work out for them. Those pictures almost impossible to get. Most of what we know that human life, we are asking human to remember past, and as we know, high insight of anything but 2020. We forget vast amount of what happened to us in life. But what if we could do through time? What if we could study people from time that they were teenagers all the way into the old age? See what really keeps people happy and healthy. We did that. The Harvard study may be the longest study of adult life that ever been done. For 75 years, we have tracked the lives of 724 men, year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories are gonna turn out. Studies like these exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out the study or funding for the study dries up. Nobody moves the ball, but through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, the study has survived. About 60 of our 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I am the fourth director of the study. Since 1938, we have tracked the life of two groups of men. The first group started in the study when they were hard, because they all finished. Most went off to serve wing in the war. The second group that we followed was a group of boys from Boston, poorest neighborhood. Specifically because they were Lan yanlış hesaptayım. Most lived in tenants, many without having cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams, we went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all kinds of life, became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors. One president of United States, some developed alcoholism, a few developed, some climbed the social ladder from bottom to all the way to top, and some live lead to join the opposite direction. The founders of the study would never in their wildest dreams have imagined that I would standing here today 75 years later telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us,
Why do you keep wanting to study? My life, it just isn't that interesting. Harvard man never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interviewed them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We scan their brains. We talk to their children. We did videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago we finally asked the wives if they would join us as a member of study, many of the women said, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we generated on these lives? The lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75 years of study is this: good relationships keep us happier and healthier. We learned three big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and then loneliness kills. It turns out that people were more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they are physically healthier, and they live longer than people who are less connected. And the experience of I people who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declined earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And sad fact is that any given time or more than 1 in 5 Americans will report that they are lonely. And we know that you can be lonely in a crowd, you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends that you have, not whether or not you have committed relationship, it's the quality of your closest relationship that matters. It turns out that I, high conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we developed our 80s, we want to look at them at midlife and see if we could predict who is gonna grow into a happy, healthy, and who wasn't. And we gathered together everything we knew about them. At age 50, it wasn't their mid. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s their, their physical pain, the mood stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson we learned about relationships and our health is a good. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that people who are in relationship with a really feel that they can count on the real person in times you need, those may sharper and longer, and people in relationships that they feel really can't count on the other one, those are the people who experienced earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of good, they could day in and day out, as long as they felt that they could really. Those arguments didn't take it too long memories. So
This message that good close relationships are good for our health and well-being. This is wisdom that we held. Life is so hard to get and so easy to ignore. Well, we are human. What we really like is a quick fix, something we keep that way. Relationships are complicated. The hard work of tend to family and friends with not glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75 years study who are happiest in retirement with the people who had actively worked to replacement and new playmates. Just like the millennials in the research survey, many of our members start as young adults really believed that fame and wealth and high achievement are what they needed to go after to have a good life. But over and over, this 75 years of study has shown people who live the best are the people who believe into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you are 25 with your 40 or 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening a stay relationship by doing something together, long walks and date nights, or reaching out to that family member who isn't spoke to in years because all too common family feel take a people who hold the grudges. I would like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back when he was his life, and he wrote this: "There isn't time so brief as life for bickerings of apologies and heartburnings callings to account. There is only times for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Mutlu ve sağlıklı tutan şey nedir? Eğer şu anda gelecekken gelecek en iyi halimize yatırım yapacak olursak enerjimizi nereye yatırmamız lazım? Bu konu hakkında bir araştırma var. Gençlere hayattaki en önemli şeyin ne olduğunu sorduk. En önemli amaçlarının ne olduğunu sorduk ve çoğunluğu %80'i para olduğunu söyledi ve %15'i ise ünlü olmak olduğunu söyledi. Ve biz e, durmadan daha sıkı çalışmamız gerektiğini ve daha fazlasını başarmamız gerektiği söyleniyor. Bize iyi hayatlara sahip olmamız için bunlara sahip olmamız gerektiği söyleniyor. İnsanların yaptığı insan hayatı hakkında bildiğimiz şeylerin büyük bir çoğunluğu insanlara geçmişi hatırlamalarını sorarak elde ediyoruz ama insanlar çoğu zaman hayatlarında ne olduğunu unutuyorlar ve çoğu zaman da hafızamız oldukça yaratıcı davranıyor. Ama peki e, insanların bütün hayatı boyunca izleyebilseydik, onlar üzerine çalışmalar yapabilseydik, gençliklerinden yaşlılıklarına kadar gerçekten insanların neyin mutlu ve sağlıklı tuttuğunu izleyebilseydik ne olurdu? Bunu gerçekten yaptık. Ee, Harvard Üniversitesi
bir araştırma yaptı. Ve bu araştırma süresince 75 yıl boyunca 2000'den fazla adamın hayatını araştırdık, inceledik. Hayatlarının nasıl olacağını bilmeden bu adamları takip etmeye başladık. Bu tarz araştırmalar oldukça az. Neredeyse bütün bu tarz araştırmalar 10 yıl içerisinde iptal oluyor. Çünkü insanlar ya araştırmadan çekiliyorlar ya da araştırmaya yatılan para bitiyor. Dolayısıyla araştırmalar sonlanıyor. Ama eee, şans ve nesiller süren araştırmacılar sayesinde bu araştırmayı bitirebildik ve eee, çok az bir kısmı dahi olsa hala yaşayan ve hala bu araştırmada yer alan akipler mevcut ve bunların 2000 küsür çocuklarında bu araştırmaya dahil. İki farklı grubu insanın hayatlarını incelemeye başladık. Bir grup Harvard öğrencileriydi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Harvard Üniversitesi'nden mezun oldular ve Dünya Savaşı'nda savaşmaya gittiler. İkinci grupsa Boston'ın en fakir mahallesinden geliyorlardı ve bunlar ve bu çocuklar 1930'larda Boston'ın en e, durumu kötü ailelerinden geliyorlardı. E, Araştırmaya katıldıklarında bütün bu gençlerin e, hepsiyle konuşmalar yaptık, sağlık testleri yaptık. Hepsiyle gidip evlerinde konuştuk. Bazıları fabrika işçisi oldu, bazıları doktor oldu, bir tanesi Amerika'nın başkanı oldu, bazıları alkolik oldu, bazıları e, en dipten en tepeye kadar sosyal e, merdivenleri çıkmayı başardı. Bazıları ise tam tersini yaşadı. Bu araştırmanın e, başlatanlar benim bugün burada oturup da 75 yıl sonra bu araştırmanın hala devam ettiğini söyleyebileceğimi düşünmezlerdi. E, e, yıllar boyunca Yıllar boyunca araştırmacılarımız katılımcılara size bir soru daha gönderebilir miyiz diye sorulduğunda Boston'dan gelen gruptaki insanların büyük bir çoğunluğu benim hayatımı niye merak ediyorsunuz? Önemli bir şey yok ki derken Harvard'daki hiç kimse bu soruyu sormadı. Bu hayatların en güzel, en e, iyi cevaplarını alabilmek için onlara sadece soruları göndermedik. Gittik doktorlarından sağlık kayıtlarını aldık. Çocuklarıyla konuştuk. Karılarıyla olan konuşmalarını kayıt altına aldık. Gidip evlerinde konuştuk. Ve yıllar önce e, karılarına sorduğumuzda yani biraz zamanla alakalı diyerek katılmayı reddettiler. Peki bu on binlerce sayfadan oluşan topladığımız bilgiler bize ne kattı? Ee, Öğrendiğimiz şeyler sıkı çalışma, zengin olma ya da ünlü olma hakkında değildi. Elde ettiğimiz e, sonuç şuydu. İyi ilişkiler bizi sağlıklı ve mutlu tutuyorlar. Bu kadar. Üç büyük ders çıkardık bu şeyden. İlki sosyal bağlantılar bizim için oldukça iyi ve yalnızlık bizi öldürüyor. Şu ortaya çıktı ki ailelerine, arkadaşlarına, topluluklara e, sosyal olarak bağlı olan insanların daha uzun yaşadığı ve daha sağlıklı oldukları ortaya çıktı ve e, yalnızlığın çok kötü olduğu ortaya çıktı. Yalnız olanların daha mutsuz olduğu, sağlıklarının daha orta yaşlarda daha
e, daha kötüleştiği görüldü. Ve üzücü olan şu ki e, herhangi bir zamanda yapılan araştırmalarda da şu ortaya çıkıyor ki Amerikalılardan 5'te 1'i mutlu değil, yalnız. Bu sadece sahip olduğunuz arkadaş sayısı değil ya da bir ilişkide olup olmadığınızla alakalı değil. Bu onların kaliteleriyle alakalı. Ortaya şu çıktı ki e, tartışma ortamında yaşamanın çok kötü olduğu ortaya çıktı. Örneğin çok tartışma içeren ve çok sevgi barındırmayan ilişkilerin boşanmaktan daha kötü olduğu ortaya çıktı. Ve güzel ve sevgi dolu ilişkilerse bizleri koruyorlar. Bunları 80 bu adamları 80'li yaşlarına kadar e, takip etmeden önce kimin daha mutlu olacağını veya kimin olmayacağını düşünürken, tahmin ederken e, 50 yaşında elde ettiğimiz hiçbir şey e, tahmin ettiğimiz şeylerle aynı değildi. E, Bunları etkileyen şey ise ilişkilerinde ne kadar mutlu olduklarıydı. İyi ve sağlıklı ilişkiler bizi yaşlanmanın negatif yanlarından koruyabiliyorlar ve mutlu ilişkilere sahip olan insanlar fiziksel acılar çektikleri günlerde e, daha e, psikolojik olarak daha iyi oldukları ortaya çıkarken kötü evlilikler geçirenlerin, ilişkiler yaşayanlarınsa fiziksel olarak zor günler geçirdiği zaman mental olarak da zorluk çektiği ortaya çıktı. Ve sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da sağlığımızın, ilişkilerimizin kalitesine bağlı olduğu ortaya çıktı. Ee, ilişkilerinde karşı tarafa daha çok güvenebileceğini, dayanabileceğini söyleyen insanlar daha iyi hafızaya sahip olduğu ortaya çıktı. Tam tersinde ise daha erken hafıza kayıpları başladı ortaya çıktı. Tabi bu demek değil ki asla kavga etmiyorsunuz eğer iyi bir ilişkiniz varsa. Bazen çiftler sabah akşam demeden kavga edebilirler ama işin sonunda karşı tarafa güvenebiliyorlarsa, dayanabiliyorlarsa ortaya hiçbir sıkıntı çıkmıyor. İlişkiler oldukça karışıktır ve ailelerinizle ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz ilişkiler mükemmel olmayabilir ama hayat boyunca devam eder. Emekliliklerinde en mutlu olan insanların ar- many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, çok kişi these 75 years, düşünmüştü our ki study has shown that e, the people who önemli olanın para ve ünlü people who lean olmak into relationships gerektiği söylemişlerdi. Ama 75 yıllık bu araştırma bize şunu gösterdi ki arkadaşlarınızla, e, ailenizle ve toplumunuzla olan ilişkinizin daha önemli olduğu ortaya çıktı. Yaşınız ne olursa olsun ilişkiniz nasıl görünüyor peki? Birçok burada sayısız ihtimal var. Teknolojiyle geçirdiğiniz vakti insanlara ayırabilirsiniz. Uzun yürüyüşlere çıkabilirsiniz veya dışarıda birlikte vakit geçirebilirsiniz. Çünkü bütün bu şeyler sizin için iyiler.
konuşmamı From Mark Twain. Mark Twain'in bir sözüyle bitirmek More istiyorum. than a century ago, he was Onlarca yıl reflecting on önce his life, hayatını and he wrote this: tekrar düşündüğünde şunu söyledi. "There isn't time. So brief is life for Hayatta bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, kavga etmeye for e, that. ayıracak zaman Good yok. life Zamanımızı built with good relationships." sevgiye ayırmamız lazım ve iyi yaşamlar ilişkilerinizin ne kadar iyi yaşamları kurmanın en iyi yolu iyi ilişkilere sahip olmak. Teşekkürler.